Bugün sinemalarda vizyona giren Christopher Nolan'ın son filmi Odyssey'i konuşacağız. Aslında Odyssey üzerine yapacağımız sohbette sinematografik ya da işte yönetmenin yeteneği ya da filmin anlatmaya çalıştığı konudan ziyade Odyssey'nin genel fikri üzerinde konuşmamızın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Odyssey biliyorsunuz Homerios'un yazdığı ve işte bundan günümüzden yaklaşık olarak milattan önce 500 falan dersek 3000 yıl önce geçen Kral Odysseus'nin Truva seferine katılıp daha sonra evine dönmek için verdiği korkunç mücadeleyi anlatan çok önemli, güzel bir destan ve insanlık hikayesi. Her ne kadar içerisinde mitolojik unsurlar barındırsa da günümüze kadar yansımış olağanüstü bir hikaye. Tabii Odyssey bir fikir, aslında bir fikir, bir filmden ziyade. Nolan'ın da ortaya koymuş olduğu bu eser aslında bize bir sinema, görsel şöleninden ziyade bir fikrin içine hepimizi alması ve tüm dünyayı bu kadar etkisi altına almasının nedeni de bence bu. Film neyi anlatıyor? Kral Odyssey biliyorsunuz Truva Savaşı'na katılıyor. Truva Savaşı'ndan sonra 10 yıl süren savaştan sonra işte kimi yorumculara göre Tanrı Apollo'nun manevi huzuruna diyelim zarar verdiğinden ötürü lanetleniyor Athena tarafından ve evine dönerken o lanetin bedelini çok ağır bir şekilde ödüyor. 10 sene boyunca yolunu kaybediyor, bir türlü karısına kavuşamıyor. Nihayet evine döndüğünde artık iyice yaşlanmış bir kişi oluyor ve onu sadece kimse tanımazken köpeği tanıyor. Film burada bize aslında bir insanın karşılaştığı macerayı anlatıyor. Tabii ki bir epik destan olarak ele alınıyor. Ama tabii Odyssey bu anlamda ele alındığı zaman bizim aklımıza da doğal olarak Anadolu geliyor. Yani sinematografik açıdan Odyssey'i çok güzel filmdi, efendim şöyleydi, epik bir destandı, oyunculuklar harikaydı, reji şöyleydi demek mümkün. Ama ben bir sinema eleştirmeni olmadığım için konuya bu pencereden yaklaşmayı kendi adıma en azından doğru bulmuyorum. Ama Odyssey bir film daha doğrusu bizde bıraktığı anlam ve bıraktığı hisle değer ve önem kazanıyor. Odyssey de bu anlamda birçoklarımıza, sinemaya giden birçoklarımızda hem görsel anlamda hem de lezzet, sinema lezzet açısından çok önemli bir tat bırakıyor. Ortada müthiş bir görsel gösteri olduğu kesin. Oyunculuklar öyle, reji öyle, dekor ve kostüm öyle. Çok büyük bir bütçenin ayrıldığını zaten en başından beri biliyoruz. Çok büyük bir paralarla yapılan bir prodüksiyon. Bir holding gibi çalışıyor adeta. Yani dekorlarından, kostümlerine, oyunculuk maaşlarından, gelirlerinden ortaya konulan büyük emeğe yaklaşık tahminim işte 5 yıllık belki daha fazla bir emeğin sonucu ortaya çıkmış bir eser. Odyssey'nin bizi ilgilendiren tarafı çok fazla. Biz derken neyi kastediyorum? Anadolu'yu kastediyorum. Bizim coğrafyayı kastediyorum. Çünkü Odyssey'nin başlangıç noktası Anadolu toprakları. Bugün Çanakkale diye bildiğimiz topraklar. Çünkü Truva dediğimiz yer Çanakkale. Şimdi burada tabii bizim Truvalıları yani Troyları çok iyi tanımamız gerekiyor. Yani ne kadar bugün Yunanlılar, efendime söyleyeyim, bu alanda araştırma yapanlar Truva'yı bir Yunan medeniyeti gibi görse de aslında öyle bir durum yok. Truva hepimizin bildiği gibi bir Anadolu kent devleti ve tarihe çok önemli miras bırakmış bir kent. İşte sadece Truva değil, akabinde gelen çok sayıda Truva ile özdeşleşmiş unsurlar da var. Örneğin Truva'nın Mezopotamya uygarlıklarıyla çok ciddi bir ticaret bağı kurduğunu, Mezopotamya'dan ticaret yapıldığını da görüyoruz ve biliyoruz. Dolayısıyla Truva Savaşı Yunan krallıklarının 10 sene süren kuşatması bir Anadolu dayanışması ve birliğine de dönüşüyor biliyorsunuz. Film bunu anlatmıyor tabii ki, Odyssey bunu anlatmıyor ama burada bir Anadolu'da işte Amazonlardan, Olimpos'tan, Friklerden çok sayıda seçkin savaşçıların Truva direnişine cepheye gittiğini, hani bu ifadeyi kullanabiliriz. Truva kentine gitti ve en ön saflarda savaştığını da biliyoruz. Hatta meşhur Aşil'in biliyorsunuz Aşil tanrıça ve bir ölümlünün oğlu, yani yarı tanrı kabul edilen ama dünyaya ün ve şöhret almak için yeryüzüne gönderilmiş bir aslan diye tarif ediyorlar ama onun orijinali köpek.
bir canlı. Yani onun tek derdi ünlü ve şöhret olmak. Her ne kadar Hollywood sineması onu çok böyle Brad Pitt'le taçlandırsa da öyle söyleyeyim ben de oyunculuk falan. Aslında mitolojide Aşil çok da böyle sempatik, sevimli birisi değil. Tabii Aşil'in hikayesi sadece bizim işte General Hector'u öldürmekten kaynaklı değil. Burada önemli bir bilgi vereyim. Amazon kraliçesini de duelloda öldürüyor. Bunlar ne işte 2004'te çekilen Truva'da anlatıldı ne Odise'nin konusu oldu ama yine Homeros'un destanlarında bu hikayede ayrıca anlatılıyor. Burada Amazon kraliçesi Aşil'le duello yapıyor ve Aşil bir türlü Amazon kraliçesini yenemiyor. Nihayet onu öldürmeyi başardığında birebir savaşta bu kimmiş diyor bu kadar iyi savaşan kişi, onun miğferini bir kaldırıyor ki karşısında bir kadın. Tabii bu Yunan için çok büyük bir şey, şok. Nasıl olur bir kadın en ön cephede savaşıyor? Yine burada Anadolu'nun öncülüğünü görüyoruz. Amazon kadınları. Çünkü Amazon kadınları savaşçı. Tıpkı Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nın en ön cephesinde savaşan Anadolu kadını gibi Amazonlar da Anadolu'nun direnişinde, Truva'nın direnişinde en ön saflardaydı. Aşil o kadın savaşçıyı, kraliçeyi, Amazon kraliçesi görünce bundan çok etkileniyor. Hatta onu gömülme hakkını elinden alıyor. İşte teslim etmiyor, tıpkı Hector'u teslim etmediği gibi. Bunun üzerine Amazonlar geliyor, onun mezarını kaçırıyor. Sonra Samsun'a götürüyorlar. Oraya gömülüyor. Aşil bunu öğreniyor. Kimi rivayete göre Aşil o kadından o kadar etkilenmiş ki onun aşkından dolayı diyorlar ki işte Samsun'a kadar geldi ve orada mezarı oradadır diyorlar. Vasiyeti oradadır diyorlar. Paris'in okuyla öldüğü için. Biliyorsunuz Aşil toplumları ölüyor. Ama konumuz tabii ki bu değil. Konumuz aslında Odise gibi yapımların Anadolu mitolojisini, Anadolu efsanesini ve destanlarını anlatan bu yapımların aslında bugün Anadolu kültürünün çok da içinde olmasına rağmen bir türlü nasıl söyleyeyim ekonomik olarak ifade edeyim bu pastadan yer almaması. Benim en büyük üzerinde durduğum konu ne yazık ki bu. Şimdi burada üzerinde duracağımız konulardan bir tanesi de şu. Tabii bu filmler neden Anadolu'da çekilmiyor? Şimdi bu kadar hikayeler anlatıyoruz, bu kadar olaylara bakıyoruz. Neden bu hikayeler, bu filmler Anadolu'da çekilmiyor? Mesela işte Truva, 2004 yılında çekilen Truva filmi de Çanakkale'de çekilmemişti. Yine işte benim aklıma gelen 2014 yapımı Herkül filmi var. O da Anadolu'da çekilmedi ki. 2014 yapımı Herkül filminde biliyorsunuz Drak lakaplı Dwayne Johnson oynuyordu ve gerçekten de o güzel bir filmdi ve Trakya krallarının anlatılıyordu. Yani Herkül'ün hikayesi zaten bugün Anadolu topraklarında geçiyor. Doğu Trakya'da geçiyor. Hatta o filmi izleyenleriniz hatırlar, o filmin en sonunda böyle bir meydan savaşı yapılıyor krallarla Herkül. Meşhur bir savaş. O savaşta bugün Edirne sınırlarında bulunuyor o savaşın yapıldığı yer. Bulgaristan Edirne sırtlarında yer alıyor orası. Tarihi bir bölge. Yine Herkül'ün yanında savaşan kadın okçu, o bir Amazon okçusudur. Anadolu'ludur mesela. Samsun'un toprak itibariyle. Samsun'da biliyorsunuz onların yeri. Ama ne olursa olsun bu filmler bir türlü Anadolu'da çekilmediğini görüyoruz. Gidiyorlar işte Herkül'ü Macaristan'da çekiyorlar. Efendim yine Nuh'un filmi Russell Crowe'un biliyorsunuz Nuh'un gemisi de Ararat Dağı yani Ağrı Dağı'ndır. Doğu Anadolu'da o filmi çekilecek çok uygun yerler olmasına rağmen örneğin gidip İzlanda'da çekiliyor. Oysa Ağrı Dağı'nın istik atmosferinde çekilebilir ama çekilmiyor. Yine işte Odise ana konumuz bu ya. Niye Anadolu'da çekilmiyor, niye Türkiye'de çekilmiyor? Aslında bu koylarımız, imkanlarımız var. Tabii bunun işte Fas'ta çekildiğini görüyoruz. Neden? Şimdi bunun iki tane çok önemli nedeni var bana göre. Bir tanesi ekonomik nedenler, bir diğeri de kültürel nedenler. Ekonomik nedenler, Fas biliyorsunuz tüm dünyada çok önemli platolar kurdu ve Game of Thrones'tan tutun bu tarz yapımlara kadar vergi indirimleri, nakit iadeleri, efendime söyleyeyim kolaylıklar, uygun iş gücü gibi bütün olanakları seferber ediyor ve kendisine çok ciddi bir alan yaratmış durumda. Dolayısıyla Fas bu alanda ekonomik nedenlerden dolayı tercih ediliyor. Ama bu çok
yapılmayacak bir şey değil. Türkiye de bunu yapar ama Türkiye niye bunu yapmıyor? Örneğin Türkiye neden Truva ile anılmayı, neden Efes'le anılmayı, Amazon'la niye anılmamayı tercih ediyor? İşte bence bunun ana nedeni kültürel ve ideolojik nedenler. Çünkü Truva denildiği zaman ne yazık ki halen günümüz Türkiye'sinde akıllara güneşe tapan insanlar, ne bileyim Yunan uygarlığı ve çok tanrılı dinler gibi unsurların bizim kültürümüzle uyuşmadığı düşüncesi geliyor. Oysa biz buraya gökten zembille inmedik. Biz buraya geldiğimizde, kavimler göçü olduğunda, büyük göçleri yaşandığında o insanlar zaten buradaydı. Anadolu boş, bakir bir toprak parçası değildi. Yani bugün Eskişehir dediğimiz zaman Eskişehir'de manavlar vardır mesela. Manav derler kökenleri belli değil anlamında. Filiktir mesela onlar. Kökenleri Filikyalılardır. Bu toprakların ebedi sahipleridir. Örneğin Truvalılar. Bugün Truva diye bizim kabullenmekte zorlandığımız Hektor'un torunları biliyorsunuz Roma İmparatorluğu'nun kurucularıdır rivayete göre. Onlar canlarını kurtarmışlardır katliamlardan. Sandallarla, sallarla Sicilya'ya kadar gitmişler. Rivayete göre onları bir kurt büyütmüştür. Bizim Ergenekon'a çok benzer. O kurtların büyüttüğü iki kardeş de Roma İmparatorluğu'nu kurmuştur. Bakın Anadolu'yla yine birleşiyor hikayeler. Bu kültürel ve ideolojik sapmaların dışına çıkarak bence bizim bu tarihimize, bu toprakların tarihine sahip çıkmamız gerekiyor. Evet, şundan korkmamamız gerekiyor. Benim kişisel düşüncem. General Hector bizim bu toprakların komutanıdır. Bizim bu toprakların atasıdır. Olimpos bir tatil bölgesi olmasından ziyade aynı zamanda bir antik kenttir ve Olimposlular Truva'yı savunmaya gitmiştir. Frikler savunmaya gitmiştir. Nasıl Yunan Birliği kurulduysa o dönemlerde de bir Anadolu Birliği kurulmuştur ve bugün bu Anadolu'da yaşayan, bu mirası devralan bizler de bunu hem kültürel hem de ekonomik olarak bence anlatmalıyız, kullanmalıyız, çekinmemeliyiz. Odyssey gibi bir filmin, Fas gibi birçok yabancı, bize yabancı, sadece dinsel birliğimiz olan ülkelere kaptırmamalıyız. Hem kültürel anlamda hem de ekonomik anlamda diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.